Likya Life kanalından herkese merhaba. Karavan yapım serimizin bu bölümünde araca dış elektrik girişi, dış duş ve su dolum kapağı takacağız. Ben bunların üçünü de internetten aldım. Karavana dışarıdan 220 volt bağlamak istediğimde dışarıdan elektrik alabilmek için aracın dışına bir 220 volt girişi yapmam gerekiyordu. Dış elektrik girişi yapmam gerekiyordu. İnternette karavan dış elektrik girişi ya da dış elektrik fişi diye 700-800 liraya hatta 1000 liraya satılan ürünler var. Ben onu tercih etmedim. Ben endüstriyel bir ürün aldım. 200 liraya aldım. Bir erkek bir dişi fişten oluşuyor. Kapaklı, su geçirmez. Onu monte edeceğim. Dış duşu sadece soğuk su olanından aldım. Çünkü kışın zaten dışarıda duş almayacağımız için ya da dış duşu kullanmayacağımız için sıcak su olanını tercih etmedim. Yazında zaten hani deniz kenarında ya da piknikte falan elini ayağını yıkamak için, yüzünü yıkamak için kullanacağım bir şey olduğu için sıcak su olanı değil sadece soğuk su olanını tercih ettim. 260 liraya aldım Trendyol'dan. Aracın içindeki temiz su deposuna dışarıdan dolum yapabilmek için Berhemi marka kilitli bir dolum kapağı aldım. Trendyol'dan aldım bu ürünü, 300 lira verdim. Dış duş montajı aracın sacına bu şekilde olacak. Şu büyüklükte bir delik açmam lazım aracın sacında. Şu punch tam o büyüklükteymiş. Bu punchla kağıda punch'ın genişliğinde bir daire çizdim. Şimdi bunu keseceğim. Bunu aracın sacına yapıştıracağım. Sonrasında bu daire büyüklüğünde bir delik açacağım. Ve şurası tam oturacak. Etrafında silikonla yapıştıracağım. Dış dışın gireceği yere şöyle kağıttan bir şablon yaptım. Bunu yapıştırdım. Tam ortasından deleceğim. Bu şablonu diğer tarafa götürüp tam orta deliği deldiğim yere denk getirip etrafını çizeceğim. Ve bu büyüklükte keseceğim. Sonrasında dış duşu buraya monte edeceğim. Dış duş bu şekilde içeri girmiş olacak. Yani işlem monte edildiğinde şu kısım içeride olacak. Şuralar dışarıda kalacak. Buradan da böyle duşun başlığı, hortumu falan girip çıkacak. Matkap ucuyla metal için buradan deliyorum sacı. Şimdi deldim. Kağıdı diğer taraftan yine aynı deliğe denk getireceğim. Etrafını çizip sonra dekopajla bu büyüklükte keseceğim burayı. İçeriden açtığım deliğe kağıdın ortasındaki deliği tam denk getirip kağıda göre ölçü alıyorum. Daha sonra kağıdı kaldırıp bu ölçüye göre çizdiğim yerlerden keseceğim. Dekopaj keseceğim yerin dışını çizmesin diye çizginin dışını maskeleme bandıyla kaplıyorum. Bantlama işi tamam, şimdi kesmeye geçebiliriz. Ortadaki deliği önce biraz daha genişletiyorum. Kesme işlemini bitirdim fakat tam oturmuyor. Onu da şimdi temizleyeceğim. Şu çapakları temizlediğim zaman tam oturacak. Şimdi kestiğim yerin etrafındaki çapağı alacağım. Etrafındaki çapağı ve yamukluğu düzelttikten sonra tam oturdu. Yani şöyle olacak. Buradan duşu alacağız. Geri uzatacağız şimdi. Su dolum ağzı için şöyle bir
Ölçü aldım, su dolum ağzının büyüklüğü kadar. Daha sonra tam ortasından bir delik açtım. Buradan takacağım, dışarıdan takacağım su dolum ağzını, hortumunu buradan depoya bağlayıp temiz su deposunu gerektiğinde dolduracağım. İçeriden açtığım deliği merkeze alacak şekilde su dolum kapağının içinden çıkan süngeri bu şekilde yapıştırdım. Şimdi bunu ölçü alıp burayı keseceğim ve su dolum kapağını buraya Dyson'la yapıştıracağım. Aracın şöyle yan tarafında olmuş olacak. Keseceğim yeri bu şekilde belirlemiş oldum. Şimdi etrafını önce kağıt bantla kaplayacağım ki keserken aracın boyası çizilmesin. Etrafını maskeleme bandıyla kapladım. Şimdi kesime geçebilirim. Deliğin etrafında biraz çapak kalmıştı. Onu da spiralle alacağım şimdi. Şimdi yerine uyuyor mu deneyebiliriz. Evet. Dışarıdan su alırken şöyle anahtarıyla açıyoruz. Buradan depoya suyu dolduruyoruz. Bunun diğer ucunu depoya bağlayacağım. Sonrasında tekrardan kilitliyoruz. Şuraları boyayacağım antipasla. Kuruduktan sonra bunu Dyson'la buraya yapıştıracağım. Dışarıdan su dolum ağzı için kestiğim yeri de antipasla boyadım. Kağıdı sökelim mi? Yok, kağıdın üstünden değil de hani çok bir şey olmasın. Elektrik girişini takmadan önce şu kestiğim yeri antipasla boyayacağım. Mutlaka antipasla boyamamız lazım böyle yerleri. İleride içten içe bir pas olayı yaşanmaması için şu kesilen yerlerin kenarlarını antipasla boyamamız lazım. Karavanın dış elektrik, yani dışarıdan 220 volt girişini ise şuraya taktım. Daha sonra bunu buraya silikonla yapıştıracağım. Bunu internette bir elektrik malzemeleri satan siteden aldım. Bunun muadillerini karavan dış elektriği diye çok pahalı fiyatlara satıyorlar. Ben bunu gayet uygun aldım.